İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene beraberiz. Güzel konular var, güzel haberler var bugün. Şöyle bakıyorum hemen 5 kişi gelmiş bile. Hemen beğenelim, yayını beğenelim ve abone olmayı da unutmayalım lütfen. Abone olma noktasında da birazcık geri kalıyoruz. Çünkü çok fazla izlenme oluyor. Aynı derecede abone olunmuyor. Lütfen beğenmeyle beraber abone olmayı da unutmayın ve bugünün başlıklarına geçiyoruz. Hızla bugün ne konuşacağız? Arda mı, Yamal mı? Biliyorsunuz ki bir ödül olayı var. Onunla ilgili ama sadece onunla ilgili de değil. Fiorentina Perez bir transfer hakkında yöneticilerle konuşurken orada Arda Güler'i öven, yani sadece Arda değil, Brahim Diaz da var işin içinde. Arda'yı öven bir konuşma oldu. O konuşmanın detaylarını anlatacağım ki önemli bir haber. Sonra Kenan Yıldız'dan City sözleri diyeceğiz. TRT Spor'a konuştu ve gece yarısı Osimhen şoku diyerek de bugünkü yayını sonlandıracağız. Genelde hafta sonları haber açmıyorum ama önemli gündemler vardı. Bu haberi de görünce direkt zaten yayına girmek istedim. Bunu hemen anlatmak istedim. Muhtemelen herkesten önce ilk ben anlatmış olacağım. İkinci haberi, tabii ki ilk haberi değil. Evet, şimdi bakalım. Lider Barcelona'yı takibini sürdüren Real Madrid yarın akşam Sevilla'yı konuk edecek. İlk 11 hala belli değil ama Ancelotti'nin sistemiyle ilgili de bazı şeyler var. Bu arada Çağla Koca Mustafa hoş geldin. Abdülkadir Savcı yayınlar diyor. Hoş geldiniz. 22 kişiyiz. Hemen beğenileri arttıralım. Hemen yayını beğenelim ki daha çok kişi gelsin. Türk futbol severlerinin gözü her zamanki gibi Arda Güler'de olacak. FIFA Kıtalar Arası Kupa final maçına 88'de Bellingham'ın yerine oyuna girdi. 3-0 biten maçın ardından 3. kupasını kaldırmıştı. Biliyorsunuz ki geçen haftada Bayer Leverkusen, geçen haftadan önceki hafta Bayer Leverkusen transfer süreci vardı. Onunla ilgili gelişmeleri aktarmıştım. Hatta Borussia Dortmund'un nasıl transfer etmek istediğini ama ondan sonra da hiç cevap bile beklemeden bu adamlar bize Arda'yı vermez deyip bu transferden kendi kendilerine vazgeçtiklerini de anlatmıştım. Fakat İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler'in Barcelona yıldızı Lamine Yamal'a bir darbe indirileceği yazdı. Resmen bir darbe, yani Yamal'a bir darbe indirebilir diyor İspanyol basını. Söz konusu haberde ne demişler bakalım. Real Madrid'de Arda Güler gibi bazı oyuncular son dönemde öne çıktı. Her zaman ilk 11'de yer almadığı doğru ancak Ancelotti'nin rotasyonunun bir parçası oldu ve iyi dakikalar oynayarak öne çıkmasını sağladı. Arda eğer kazanırsa diyor haberde. Öyle ki Arda Güler Aralık ayının en iyi U23 oyuncusu, yani 23 yaş altı futbolcusu olarak seçilmeye aday gösterildi. Bu adaylığı Lamine Yamal, Moriba, işte diğerlerinin Fabio Silva falan var. Onları saymaya gerek yok. Türk oyuncunun bu ödülü kazanıp kazanmayacağını göreceğiz. Arda bu ödülü kazanırsa, Lamine Yamal'ın da aday olduğu bu ödülü kazanırsa Yamal için büyük bir darbe olacak. Neden? Nedenini şöyle açıklıyorlar. Lamine Yamal hemen hemen her maçta ilk 11 oynarken Arda bir rotasyon oyuncusu olarak sürekli Real Madrid'de yer bulurken eğer ki bu ayın oyuncusu seçilirse bu Yamal için bir darbe niteliğinde olur. İspanyol basını bunu böyle nitelendirmiş. Biliyorsunuz ki Golden Boy'da da oynamayan Arda Güler Lamine Yamal'ın hemen arkasında 2. sırada seçilmişti. Eğer ki oynasaydı çok yüksek ihtimalle Yamal'ı 2'de görürdük, Arda'yı 1'de görürdük ve o ödülü almış olurdu. Evet, geçiyoruz şimdi Fiorentina Perez. Asıl bu günün haberi. Bu, yani bu benim az evvel İspanyol basınından okuyup şimdi anlatacağım. Türk basınında göremeyeceğiniz haber. Real Sociedad Tekafusa Kubo'nun performansı çok yükseldi. Real Sociedad'da Liverpool peşine düştü. Liverpool Haziran ayında da istemişti. 50 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Fakat o teklifi şimdi 60 milyon euroya çıkarmak istiyorlar. Fakat bu Kubo'nun haklarının %50'si Real Madrid'de. Yani 60 milyon euroluk bir satıştan Real Madrid'e de 30 milyon euro kalacak. Fiorentina Perez'e demişler ki %50 biz de 30 milyon verelim, Kubo'yu alalım. Yani adam yükseliyor. Çünkü Kubo giderken, yani Real Madrid'deyken orada kiralık falan gönderiliyordu. Fiyatı 30 milyon eurolara kadar çıktı. Ondan sonra oynamadı. Performansı düştü.
7,5-8 milyon euro civarındayken Real Sociedad'da 6,5 milyon euroya satıldı. Şimdi 2 sene önce Sociedad'da potansiyelini buldu ve şu anda daha üst bir kulübe gidecek. Muhtemelen Liverpool olacağı düşünülüyor. Ve büyük bir para kazanacak buradan Sociedad, 30 milyon euro. Demişler ki oyuncunun potansiyeli inanılmaz yükseldi. Biz de önümüzdeki sene planlarında Kubo'yu transfer edelim. 30 milyon verelim. 60 milyon veriyor Liverpool. Biz 30 kazanacağız. 30 milyon verelim ve Kubo'yu alalım demiş. Demiş ki Florentino Perez demiş ki benim demiş Brahim Diaz ve Arda Güler var o pozisyonda ve Arda Güler'le Diaz Kubo'dan çok daha iyi oyuncular. Hatta bir kaynakta diyor ki yani ben Arda Güler ve Diaz'a sahibim noktasında. Onu Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz. Bana ne onlardan? Aynen böyle söylüyor. Bana ne onlardan? Royal Sociedad'dan. Benim Arda'm var, benim Diaz'ım var diyor. Ve benim Arda'm var diyor Florentino Perez. Ve bu şeyi reddediyor. Yani onlar satabiliyorlarsa Kubo'yu satsınlar. Gerek yok. Arda ondan çok daha iyi bir futbolcu diyor Florentino Perez. Yani bunu yönetim kurulunda konuşmuşlar ve böyle bir tepki vermiş. Zaten Perez'in uzun zamandır Arda ile ilgili işte görüşleri, onu ne kadar beğendiği, sevdiği ortada. Noel yemeğinde ona kaptanlık vaadi verdi. Yani sen dedi yıllarca Real Madrid'in kaptanı olarak kalacaksın dedi Florentino Perez. Arda Güler'e söyledi. Bunu da İspanyol basınından öğrendik. Birçok futbolcuyla konuşurken Arda ile konuşması yani özel olarak ilgi çekmiş. Çünkü işin içinde sadece Arda Güler'de bir kaptanlık konuşması yapmış Florentino Perez. Bu arada Madrid'de bir sistem değişikliği var bu Sevilla maçı öncesi. Muhtemelen Mbappe'yi sol kanatta, Rodriguez'i de 9 numarada forvet olarak kullanacak Ancelotti. Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı hala belli değil. Çünkü Bellingham'ın oynama ihtimali çok daha yüksek. Ama Mbappe'yi forvetten çekiyor Ancelotti. Onu da söyleyeyim. Sol kanada artık oyuna gene forvet başlar. Oyun içerisinde mi sol kanada çeker yoksa direkt öyle mi çeker? Bilmiyorum ama Mbappe sol kanada geçiyor. Onu da söyleyeyim. Evet. Serhat Sinim hoş geldin. Kenan K like atmaya geldiğinde hoş geldin Kenan K, ellerin dert görmesin. Serhat Sinim hayırlı yayınlar arkadaşım. Arda Sevilla kadrosu dediğin gibi yedek başlayacağını duyurdular. Biz sorun da şu. Sence Fener havlu attırmış? Yok canım. Niye Fener şampiyonlukta havlu atsın? Ay yani şöyle bir şey var. Galatasaray yarın kazansa puan farkı 8. Yani 3 maç daha ligin yarısı bitti. Yarısında daha bir yarı daha var. Ve bu bir yarıda yani 3 maç çok rahat kapatılabilecek bir şeyde. Ya o yüzden bence matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ettiği sürece bütün takımlar şampiyon olabilir abi. Ya kimse o bahane uydurmasın. Beşiktaş'ın şu an matematiksel olarak şampiyonluk şansı yok mu? Var. Matematiksel olarak var. Ama oyuncuları görüyoruz. Yani şeyin bir pozisyonu vardı. Şimdi maçta izledim. Sinirlendim de yani bu kadar para alıyorlar. Kim olduğunu da göremedim açıkçası. Sonra da o tekrarını göstermediler. Boş şeye doğru gidiyordu. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Semih topu kaybetti. Top boşa düştü. Arkadan Getson koşuyor. Önde bir oyuncu vardı. Kim olduğunu göremedim. Koşmuyor bile. Ya bu rezalet şeyler dönüyor Süper Lig'de. Her takımın şampiyonluk şansı var. Her kimse havlu atmış değil. Beşiktaş psikolojik olarak havlu attı. Yoksa puan farkı kapanmaz mı? Kapanır. Ya Galatasaray'ın bütün maçları kazanacağının garantisi mi var? Takımda 2'de 1 birileri sakatlanıyor. Yani evet, Abdülkadir Savcı, Kubo iyi ama Arda kadar değil. Evet, gerçekten öyle. Kenan Ancelotti gençlere düşman. Dün bir yerde gördüm. Ancelotti Arda ve Endri'yi kiraya verin. Brahim ve Cebalos'u satın demiş yönetime. Görmedim ama Kenan yarın için hazırlayabilirim. Çünkü yarın Madrid maçından sonra buradayım. Tekrar yayını açacağım. Havalı GT hoş geldin Ali Karababa yayınlar. Wild Monkey hoş geldin. İlk defa görün. Fenerbahçe ne diyorsun? Hakemler çok kötü ya. TR'de ben Almancıyım. Hakemler kötü. Ben şunu söylüyorum hakemlerle ilgili. Her zaman söylüyorum. Bu hakemler herhangi bir takımı kollayamaz. O kadar kötüler ki bunu beceremezler. Yani ellerini yüzlerini bulaştırırlar. Bu kadar kötü. Yani aynı hakem farklı maçlarda aynı olaya farklı kararlar veriyor. Yani bu tamamen hakemlerin kötülüğünden. Ya hakemlerimiz Whit Monkey şöyle söyleyeyim.
UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi maçları oynanırken bu geçenlerde de şey maçları oynandı. Milli takımlar maçları oynandı 1 ay önce. 1 ay önce Avrupa'daki hakemler o milli takım maçlarına UEFA tarafından görevlendirilirken Türkiye'deki hakemler 3 tane hakem görevlendirildi. Avrupa'nın U19 takımlarının maçlarına yani Türkiye'deki hakemleri Avrupa yani UEFA bile U19 maçlarına görevlendiriyor. Büyük maçlara vermiyorlar. Ya bu hakemlerden biz ne bekleyebiliriz ki? Ya UEFA zaten görmüş bu hakemlerin performansı. İşte en iyi hakemimiz kağıt üstünde en iyisi Halil Umut Meler. Ancelotti sahaya girdi dövecekti neredeyse. Yönettiği maçtan sonra en iyisi bu. En iyisi bu. Yani söyleyecek söz yok ki bu konuda. Toprak Yol hoş geldin. Kaçırdık mı bir şey? Evet, Arda mevzusu geçti şimdi. Onunla ilgili dönüp dinlesen çok daha iyi olur. Blueberry Plus Plus hoş geldin. İyi yayınlar diyor Muhammed Alper Dinçsoy. Yarınki maçta Arda oynar mı? Yok. Yedek başlayacak. Sonradan oyuna girer diye düşünüyorum. Arda'yı ülkemizde dünyada takip edip seven çok insan var. Bu sebeple olur olmadık şekilde Arda için transfer arabı çıkarıp duruyorlar. Bence Arda yıllar boyu Real Madrid'den ayrılmayacaktır diyor Onur Sökmen. Hoş gelmiş. Evet şimdi bakıyorum Arda İzlanda maçına Kerem'e attığı gibi gol asistini hızlı ve yapsaydı Real'de Ancelotti daha çok oynatırdı. Ancelotti sence Asensio'yu niye oynatmıyor? Çocuk her maçta çok güzel oynadın. Senin fikrin ne? Ancelotti'nin zaten kafasında kalıplaşmış bir kadro var. 11 kişi yani şöyle diyeyim yedekleriyle beraber 13 kişi Ancelotti'nin kafasındaki. Diğer herkes girer veya girmez. Oynar veya oynamaz. Hiç kimse bilmiyor yani. Arda da dahil. Bu 13 kişinin dışında Arda'da. Ve o yüzden bir şey diyemiyoruz. Yani Arda Güler'in o Arda Güler diyor. Ancelotti'nin o kemik kadrosu değişmiyor. Ne yazık ki o biraz sabit fikirli. Ali Karababa, Türkiye'deki hakemler oyuna olumlu katkı sağlayacağı yerde 2'de 1 oyunu gereksiz durdurup maçı katlediyor. Bu sizce neden oluyor? Dediğim gibi hakemlerimiz beceriksiz. Bizde bir hakem operasyonu yapıldı. Geçtiğimiz senelerde bilmem kaç tane hakem görevden alındı bir gecede ve ondan sonra alt liglerden daha kendini yetiştirememiş hakemler bir anda kendini Süper Lig'de buldu. Bir de baskı, çok baskı. Mesela Galatasaray maçlarında çok dikkat ediyorum. Hakemler biz şimdi basında olduğumuz için maça çok erken gidiyoruz. Hakemler sahaya ısınmaya çıktığında ıslık başlıyor. Böyle bir ortamda maç yönetmeye başlıyorlar. Onlar haklı oldukları noktalar da var ama o kadar çok haksız oldukları nokta var ki hakemleri savunamıyorsun da yani. Öyle de bir sıkıntı var. Ahmet Anlı İzmir'e selamlar, yayınlar demiş. Geçiyoruz. Kenan Yıldız'a Juventus'un golcüsü Kenan Yıldız Manchester City ve Walker itirafı. Juventus ve milli takımın genç yeteneği Kenan Yıldız kariyerine ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu TRT Spor'a. Bu sezon takıma daha çok alıştığını vurgulayan Kenan, İtalyan devindeki gelişimini şu sözlerle anlattı. Bakalım ne demiş. Geçen sezon ilk yılımdı. Çok daha gençtim. Bu sezon daha fazla takım içindeyim ve daha çok oynama şansı buluyorum. Vücut zaman içinde kendisini geliştiriyor. Bence çok fazla maç oynayınca vücut buna alışıyor ve antrenmanlarla gelişim sağlıyor demiş. Ne kadar maç yoğunluğuna da birazcık göndermede bulunmuş bence Kenan Yıldız. Sonra ne diyor? Manchester City ile ilgili sözleri. Manchester City maçındaki performansına değinen Kenan Yıldız, Kyle Walker'a karşısındaki performansı tabii ki gurur verici olduğunu söyledi. Ama şöyle diyor, başka oyuncularla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Çok iyi bir oyuncu. Dünyanın en iyi savunmacılarından biri. Öyle birine karşı oynadığım için çok mutluyum. Bir gün en iyi futbolcu olmak istiyorum. Bakalım göreceğiz. Elinden geleni yapacağım. Sağlıklı kalmak ve ailemle olmak önemli. Gerisi zaten olur diyor Kenan Yıldız. En iyi arkadaşının kim olduğunu söylemiş Kenan Yıldız. En iyi arkadaşları ve milli takımını şöyle diyor. En iyi arkadaşım Can Uzun diyor. Milli takımda Hakan abi var, Arda var. Herhangi birisini söylemek istemiyorum çünkü çok var. Ama en iyi arkadaşım Can Uzun. Buraya ilk geldiğimde Hakan abi bana çok yardımcı oldu. Diğer takımların da diğer arkadaşlarım da yardım ettiler. Onlara da çok teşekkür ederim diyor Kenan Yıldız. Valla Kenan Yıldız da çok ayrı bir yetenek. Bence biraz fazla Arda Güler konuşarak bunu konuşuyoruz çünkü Arda Güler hep gündemde. Kenan Yıldız bazen unutuluyor ama gerçekten aynı yaştalar. Kenan'la Arda Güler aynı yaştalar ve Kenan Juventus'un şu an 11'i ve Manchester City istiyor Kenan'ı ve çok büyük bir paraya gidecek. 60 milyon eurolar, 70 milyon eurolar konuşuluyor. Onun tabii ki bu yaz döneminde göreceğiz. Juventus kötü. Juventus'un zaten
bir 3 transfer falan yapması gerekiyor falan. Fakat şu anda finansal fair play'lerden dolayı yapamıyorlar. O yüzden Kenan Yıldız'ı Haziran ayında satmaları çok muhtemel hem de çok yüksek bir rakama, sansasyonel bir fiyata, yani 70 milyon eurolar falan konuşuluyor şu anda. Öyle bir fiyata satmaları düşünüyor Juventus ve oradan gelecek parayla da işte yeni transferler yapıp takımı güçlendirmek istiyor. Çünkü Juventus da bu sene iyi değil. Evet, geçen sene de iyi değildi zaten. Evet, geçiyoruz Galatasaray'a. Galatasaray'da tabii ki korkuyor Galatasaray taraftarı Osimhen gidecek diye. Gerçekten de öyle bir durum var. Şimdi Osimhen mutlu falan okey ama eee, parayı verirlerse ve Osimhen'i de ikna ederlerse Osimhen gider. Tutamazsınız yani. Çünkü sözleşmede şartlar belli. Sözleşmede eli güçlü olan taraf Osimhen ve menajere. Ne diyorlar? Evet, Fransız basınında RMC Sport'ta yer alan habere göre gündeme bomba gibi düştü. Dün gece düştü bu. Gece yarısı saat 12.30 falan öyle gördüm ben bu haberi. Söz konusu haberde Fransa Lig 1 devi Paris Saint-Germain Victor Osimhen için harekete geçtiği bildirildi. Paris'in Nijeryalı golcüyü Ocak ayında renklerine bağlamak istediği kaydedildi. Fakat şöyle şeyler var. Victor Osimhen'i sezon başında da istemedi Paris Saint-Germain. Ancak Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique yaz aylarında bu transfere onay vermedi. Nedeni bakalım. Victor Osimhen için yeniden hamle yaptığı kaydedildi. Paris Saint-Germain yönetici Osimhen'le görüşme gerçekleştirdi ve yıldız oyuncunun şu anda Türkiye'de mutlu olsa da Paris'in bu ilgisinden memnun kaldığı vurgulandı. Haberde Paris Saint-Germain'in bu transfer için Napoli'yi ikna etmesi gerektiği de belirtildi. Son kararı ise teknik direktör Luis Enrique'nin vereceği kaydedildi. Burada şimdi son kararı Enrique vermeyecek. Son kararı Osimhen verecek. Çünkü her koşulda öyle bir sözleşme yapıldı ki Napoli ile Galatasaray arasında eli en kuvvetli olan isim Osimhen. Bu noktada kimse yani kendisine bir şey çıkarmasın. Ne Galatasaray'ın eli kuvvetli ne Paris Saint-Germain'in. Luis Enrique'nin Osimhen'i neden istemediğiyle ilgili bir bilgi yok. Yani benim sistemime uymadı gibi bir açıklama yapmış. Yazın birkaç haberlere baktım geçmişten arşivdeki haberlere. Sistemim ama ben ne kadar o haberlerin doğru olduğu konusunda yani çok da şey değilim yani. Belki de Paris Saint-Germain böyle bir atağa kalkmadı transfer atağına ve işte Luis Enrique'nin ağzından bir haber basına sızdırdı ki işte taraftarın tepkisini azaltmak için. Fakat Paris Saint-Germain büyük yatırımı aldığından beri yani 10 yıl falan oluyor herhalde. Belki de 12-13 yıla gidiyoruz. Şimdi tam hatırlamıyorum. O büyük parayı aldığından beri Arap sermayesine girdiğinden beri o başarıyı yakalayamadı. Evet hep büyük işler yaptı. İşte Fransa'da şampiyon oluyor, ediyor falan ama işte o Şampiyonlar Ligi mevzusu çok daha büyük. Şampiyonlar Ligi'ndeki o büyük başarı gelmedi Paris Saint-Germain'e. Bu nedenle biraz ölü yatırım gibi oldu Araplar için. Şimdi takımın Mbappe de gitti. Takımı yeniden kurmaları lazım. Gene o eskisiz şeylerden şatafatlı günlerden uzaklar ama ilk transfer olarak da Osimhen'i düşünüyorlar. Paris Saint-Germain ama Osimhen'in kafa Premier Lig'de. Yani hep Chelsea'de. Chelsea. Belki de Ocak ayında Chelsea gelse ve transfer teklifinde bulsa hiç düşünmeden kabul edecek ama Chelsea'nin dışında takımlar sürekli Napoli'nin etrafında döndüğü için ve Osimhen de ben Galatasaray'da mutluyum diyor. Gerçekten de mutlu yani adam. Biz de basındayız, gidiyoruz, görüyoruz yani oyuncunun hareketlerini, davranışlarını. Ben Osimhen'in yüzünün asık olduğu bir yani Eyüpspor maçında mesela berabere kalındı. O maçtan çıkarken bile yüzünde gülücükler eksik değildi yani. Adam hep mutlu, takımda mutlu, burada olmaktan mutlu. Bunu görüyoruz ama ne olacak? Yani sonuçta çok büyük paralardan bahsediliyor. Osimhen'in işte maaşının 14-15 milyon eurolara çıkacağı, 20 milyon euro sponsorlarla beraber alabileceği söyleniyor. Gidebileceği takımlardan. Şu anda burada yanlış hatırlamıyorsam 10 milyon euro civarında bir para alıyor. Belki bir tık daha azdır. O yüzden işte para konuşuyor bazı durumlarda. Görüyoruz. FKTLYDLG nasıl okunuyor bilmiyorum. Selamünaleyküm demiş. Azerbaycan'dan aleykümselam Azerbaycan'a büyük selamlar. Ahmet Anla hoş geldin. Abdülkadir Savcı aleykümselam diyor. Oğuz Çınar selamlar olsun yayınlar. İzmir'den bir selam da benden gelsin diyor. İzmir'e bir selam da sana gitsin diyorum. Olay şu diyor Abdülkadir Savcı. Kenan çok güzel başarılar elde etti. Arda'dan da aynı başarıları oynadığı oyunu görmek istiyoruz ama Ancelotti yüzünden oynayamadı.
O oyuna daha doyamadık. O tek sebebi bu diyor. Doğru, evet. Kenan sürekli ilk 11'de. Hatta Kenan ilk 11'de değilse maça gireceği dakikalar 60'lar, 70'leri falan bulmuyor. 60'ların sonuna doğru maksimum bir hamle oyuncusu olarak oyuna giriyor ki hangi maçtı bu sene? Milan maçı mıydı? Maçı çevirdi Kenan. Milan maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Oyuna girdikten sonra maçı çevirdi. 3-1'den 3-3'e getirdi. Nokta. Bir de sana İzmir'den bir sürü takipçi gelmiş bugün. Benim de İzmir'de sevdiğim askerlik arkadaşlarım var. Şu anda burada değiller ama sonradan izliyorlar biliyorum. Onlara da selam olsun. Onlar da İstanbul'a gelince görüşüyoruz. Evet, şimdi bakalım başka haber yok. Bugünkü haberlerin sonuna geldik. Güzel bir yayın oldu. Yarın bekliyorum tekrardan. Sevilla maçının sonrasında sosyal medyadaki tepkiler üzerinden bir yayın açacağım muhtemelen. Yani Arda Güler'in oynaması veyahut da oynamaması durumda farklı tepkiler geliyor. Bunları görmek lazım. Fanny OGZ, İsveç'e selamlar, sevgiler. İsveç şimdi çok soğuk bir zaman ama ben bu kışın bu zamanlarında çok seviyorum Kuzey Avrupa'yı ki Kuzey Kombine gibi işte biatlon gibi, kayakla atlama gibi sporların da hastasıyımdır. Ya bütün gün evde Eurospor açık sadece onları izliyorum. Gerçekten şu yani senenin şu zamanı Kuzey Avrupa'ya gitmek lazım. Mükemmel oluyor. Her yer bembeyaz kar. Fanny OGZ tekrardan hoş geldin diyelim. Evet yarın Sevilla maçından sonra tekrardan burada olacağız. Arda Güler oynayacak mı oynamayacak mı bilmiyoruz ama o maçı değerlendireceğiz tabii ki ve oradan taraftarın nasıl bir tepki gösterdiğini değerlendireceğiz. Sadece bakın bu e, taraftarların tepkisi değil, büyük Real Madrid fan gruplarının, fan sayfalarının sosyal medyada 1 milyon kişilik, 2 milyon kişilik sayfalar bunlar. Bunlar bile Arda Güler oyuna girmediği zaman veya oyuna çok anlamsız sokuyor ya mesela 88'de falan 90'da sokuyor. Böyle hiçbir anlamı olmayan dakikalarda. Bu büyük fan sayfaları, milyonluk takipçili fan sayfaları da Arda Güler'le ilgili Ancelotti'ye büyük tepki gösteriyorlar. Onları da değerlendirmek lazım ki küçük küçük taraftarların söyledikleri belki etki etmiyordur ama 5 milyon takipçisi olan bir Madrid fan sayfasının o tepkisi büyük etki ediyor. Çünkü o birçok kişi yani 5 milyon kişiyi aynı anda da etkilemiş oluyor yani fikriyle. O yüzden önemli. Beni izlediniz, dinlediniz. Gözünüze kulağınıza sağlık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yarın mutlaka görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saçma bir bitiriş oldu bugün.